Araplarda misafirin... Welcome to Irak. Irak'ta böyle elektrikler devamlı gidiyor. Eski Bağdat sokaklarındayım. Diyorum ki abicim benim bu saatte burada ne işim var? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Beni hatırladınız mı? Evet, nasılsın? İyi misiniz? Allah şükür. Saat 3. Şu yüzüme vuran sıcağı bir hissetseniz var ya. Selam selam sevgili hemseferlerim. Saat gece 3:30. Eski Bağdat sokaklarındayım. Diyorum ki abicim benim bu saatte burada ne işim var? Burası sanki saat akşam 8 gibi çok canlı. Şimdi size etraf göstereceğim. İnsanlar satışlarını yapıyorlar, yemeklerini yiyorlar, nargilesini çekiyorlar. Bayağı hareketli. Saat şu an gece 3:30. Ben Irak'a geldim. Ülkeye girişim çok kolaylıydı. Irak vizesini nasıl aldım? Pasaport kontrolünde neler yaşadım? Size bunların hepsini tek tek anlatacağım. Ama şu an burası çok kalabalık. Sakin bir yere geçtiğim zaman anlatmayı düşünüyorum. Çünkü çok önemli. Eğer olur da bir gün gelmek isterseniz bilin yani kanunların ne kadar havada olduğunu. Burada süt satıyorlar. Sütün içine bal kaymak koyuyorlar. İnsanlar gelip içiyor. Katmer tatlısı bu. Evet. Katmer gibi ama katmer değil. Aynen. Ama çok benziyor. İçi boş ama şerbetli, üzerinde kaymak var. Bu da süt mü? Evet. Birlikte içiliyor. Restoran var ya tıklım tıklım. İnsanlar bu saatte yemek yiyor. Şimdi şöyle bir şey de var. Çok sıcak olan bölgelerde genelde gece hayat başlar. Gündüz hayat biter, gece başlar. Düşünsenize şu an saat 3:30, hava 34 derece. Yani yarın sabah öğle saatlerinde acaba kaç derece olur? Bu arada bu tatlının da adı kahiymiş. Tadına bakalım. Şu şekilde yiyorlarmış. Bayramların ilk gününde kahi yiyorlarmış genelde. Şimdi tadına bakalım. Tadı güzel. Tatlısı da ağır değil. Bir de bunun tadına bakalım. Şimdi bir şeyler yedik. Biraz gezelim. Etrafı size de göstereyim. Az önceki tatlıyı burada böyle hazırlıyorlar. Şimdi dışarıda sadece erkekler varmış gibi görünebilir ama öyle değil. Kadınlar da var. Oturduğumuz restoranda çoğunlukla kadınlar vardı. Yani aile gelmişti. Öyleydi. Hatta burada bak kitap satan kadın var. Onu göstereyim size. Kadını kitap satıyor sanıyorum. Çorap satıyormuş. Şunları kitap sanmıştım. Burada böyle satıyorlar. Burası Asadriye Caddesi, Eski Bağdat. Zaten mimarisinden de Eski Bağdat olduğu belli oluyor.
Şimdi kalacağım yere geldim. Bugün burada konaklıyorum. Burası arkadaşımın evi. Yani burada aile yaşıyor ama şöyle bir şey var. Araplarda misafirin... Welcome to Irak. Irak'ta böyle elektrikler devamlı gidiyor. Ve şu an elektrik gitti. Evet. Irak'a geldiğimizi bu şekilde anlıyoruz. Evet geldi. Şeyi anlatıyordum. Araplarda 2 tane kapı girişi oluyor. Bir tanesi direkt misafirin girdiği oda. Yani burası misafirler için ayrılan yer oluyor. Evde kaç kişi var bilmiyorum. İçerideler, şimdi saat 4 oldu. Kimseyi de rahatsız etmeyeyim. Belki uyuyorlardır, belki de uyumuyorlardır. Hiç belli olmaz. Öyle. Irak'ta ne gelişmeler var? Elektrik lambası takılmış. Mobese kamerası var artık. O yüzden insanlar emniyet kemeri takıyor önceden. Kimse ne kurala uyuyordu ne emniyet kemeri takıyordu. Öyle. Bu dönemde çok hassas bir dönem olduğu için biliyorsunuz ben aslında Erbey'in yürüyüşü için geldim. Erbey'in ne olduğunu bilmeyen varsa artık Erbey'in videomda açıklarım. Oradan görürsünüz. Tabii daha önce de açıklamıştım. Eski videolarımı izlediyseniz onları görmüşsünüzdür. Öyle dönem hassas bir dönem. O yüzden her yerde askeri araçlar var. Güvenlik kontrolleri yüksek, güvenlik yüksek. Yani ilk defa birisi bu dönemde buraya geldiğinde o kadar askeri aracı görünce korkmasın. Çünkü yani onlar zaten güvenliği sağlamak için varlar. Evet, 4-4.30 uyumama rağmen sabah 9'da kalktım. Dün gece o sütün tadına baktım ya, keşke bakmasaydım. Bakın hemen buralarım şişmiş, balon gibi. Gözlerim de açılmıyor. Ama ben bir kere uyandım mı daha uyuyamıyorum. Şimdi kahvaltı yapıyoruz. Kahvaltıda ne yiyorlar onları göstereceğim. Yumurta var. Bu hamenin kaymak mı oluyor? Evet, Kaymak değil mi? Kaymak, yumurta, çay. Bu da peynir. Iraklıların meşhur ekmekleri. Bu ekmeğin özel adı var mı? Hayır ama biz samu diyoruz. Samu. Bu şekilde. Biz kahvaltımızı yapalım. Sakin bir ortam bulduğumda şu ülkeye giriş hikayemi anlatacağım. Çünkü burada şu an klima çalışıyor. Çok ses var. Klima diyorum ama siz ne diyorsunuz? Fan mı diyorsunuz? Fan. Fan çalışıyor. Çok fazla ses var. Sakin bir ortam bulduğumda şu ülkeye giriş hikayemi anlatacağım. Anlatmam lazım. Iraklılar böyle çayı şekerli getirir. Size sormaz. Şekerli içiyor musun, içmiyor musun diye. O yüzden çayı karıştırmam ben Irak'ta. Böyle içerim. Evet, dün gece ülke girişinde yaşadığım sorunları anlatmaya geldim. Şimdi biliyorsunuz ben Türk vatandaşıyım ama İran vatandaşlığım da var. Irak'a İran pasaportuyla vizesiz bir şekilde gelebilirim. Ama şu an Irak, daha doğrusu Orta Doğu kritik bir dönem içinde olduğu için ben Türkiye pasaportumla gelmeyi tercih ettim. Çünkü herhangi bir sorun yaşandığı zaman Türkiye vatandaşı burada daha az olduğu için işlemler daha kısa sürer diye düşündüm. Çünkü şu an Irak'ta milyonlarca İranlı var. Bir problem olduğu zaman İran konsolosluğu hangi birine yetsin? Yani durum böyle. Her neyse ben Irak'a gelmek için Erbey'in vizesine başvurdum. Vizem normalde 2 hafta sürecekti, 1 ay sürdü. Şimdi vizeye başvurduğum aracı bana vizeyi gönderdi. Herhangi bir prosedür hakkında bana bilgi vermedi. Vermesi gereken bir bilgi var ama vermedi. Her neyse ben vizeyi aldım. Sonra biletimi aldım. Irak'a geldim. Vize bölümüne geçtim. Orada vizemi ve pasaportumu kontrol ediyorlardı. Bana dedi ki ara. Ben bakıyorum kimi arayayım dedim. Sonrasında meğerse aramam gereken kişi kimmiş? Vizeyi alan aracı şirketten birisi gelecek. Beni oradan alacak. Onay verecek. O şekilde ben ülkeye giriş yapabiliyorum. Yani bu yılki prosedür bu. Böyle bir işlem gerekiyor ve vizeyi veren aracı bana hiçbir şekilde açıklama yapmadı. Ben yani böyle kaldım, şu an ben ne yapabilirim? Her neyse bir şekilde vizeyi alan aracıya ulaştım ve dedim ki böyle böyle bir prosedür varmış ve siz bana bunu açıklamadınız. Dedi ki sen bana söylemen gerekiyordu hangi tarihte gideceksin, ben sana prosedürü açıklayacaktım, birini gönderecektik, onlar sizi alacaktı.
Onlar seni alacaktı dedi. Dedim ki bunu sizin açıklamanız lazım. Ben vizeyi almışım. Teşekkür ettim ve siz daha hiçbir şey söylemediniz ve üzerinden zaman da geçti. Yani anlık vizeyi aldım, hemen bileti alıp çıktım da değil. Yani bayağı bir zaman geçti. Her neyse kim aradı bilmiyorum, kim çağırdı. Şirketten birisi ben gelirim alırım ama $50 alırım dedi. Ben şimdi vize almak için aracıya da para verdim zaten. Sonrasında dedim ki yani şu an ben para vermişim, niye tekrar para veriyorum bu şirkete? Onlar da parayı vermezseniz gelmeyiz dediler. Sonra dedim ki tamam gelsin. Bu arada vizemde de öyle bir hatalar var ki benim yıl dönümümü hatalı yazmışlar. Bana polis diyor ki senin doğum tarihin ne? Söylüyorum. Bana diyor ki burada bu yazmıyor ama. Sonra ben de biraz gülerek de tepki veriyorum. Diyorum ki yani ben şu an ne yapabilirim, yanlış yazmışlar. Sonra onu sorun etmediler. O kadar da takılmadılar. Ama şöyle bir şey var. Benim pasaportu aldılar, gittiler. Hatta şöyle bir vize gibi bir şey yapıştırdılar. Sadece aracı gelecek, onayı verecek, beni alacak. Şu Erbey'in vizesi için yapıştırılan bir vize. Yani şöyle bir şey. Her neyse bu aracıyı bekledim. Bayağı bekledim ben bu arada. Böyle çok yüzeysel anlatıyorum size. Aracı geldi, pasaport kontrolüne geçtim. Polis dedi ki vizen yok, git vizeni al. Yapıştırmamışlar. Dedim ki yapıştırdılar. Dedi ki hayır. Dedim ki yapıştırdılar, pasaportu verin. Pasaportu aldım, gösterdim. Bana diyor ki bu değil. Bu değilse hangisi? Sonra tekrar diğerine soruyor, gösteriyor falan, diyor ki o değil. Ben bakıyorum vizemi almışım, bütün işlemleri yapmışım. Şu an benim yapacak hiçbir şeyim yok. Gittim kendim oturdum orada. Bu arada bu olay yaşanmadan önce de bir arkadaşım vardı işte. Aradı, polise anlatıyordu. Dedi ki onun İran pasaportu var. Çok sorunsa İran pasaportuyla girsin. Onlar da olur dediler. Bir yere aradılar. Onlar onlara dedi ki pasaportuna vize yapıştırdık. Artık İran pasaportuyla giremez. Sadece Türkiye pasaportuyla girebilir dediler. Ve bakıyorum, diyorum ki hem bunu diyorsunuz hem şu an yapıştırılmış vizeyi kendiniz yapıştırdınız. Kabul etmiyorsunuz. Şu an ben ne yapabilirim? Hiçbir şey yapamam. Geçtim, oturuyorum. Hiç kimseye de bir şey söylemiyorum. Oturuyorum orada. Çünkü artık benim yapabilecek hiçbir şeyim yok. Sonra bir tane polis dedi ki gel, aldı, mührü bastı, geç dedi. Yani ne diyebilirim şu an? Gerçekten ne diyebilirim? Öyle. Bunu Instagram'da hikayemde anlattım. Çünkü Erbey'in için gelecek Türk vatandaşları var. Prosedürü bilsinler. Tabii şu an yayınlayacağım video daha sonra olacağı için bunu sadece bilgilendirmek için söyledim. Şimdi kıyafetlerimi ütüleyeyim. Sonra dışarı çıkacağız. Şimdi ülkeye siyah kıyafetlerle girdim. Sebebi ise vizemde Erbey'in yazıyordu. Şimdi benim orta tonlu kıyafetim yok. Hepsi çiçekli böcekli. Fazla göze batıyor. O yüzden dedim ki yani siyah giyinerek gideyim. Sonra bir de ondan şüphelenip sorun çıkarmasınlar dedim. Yani Erbey'ine gidenler çünkü siyah giyiniyor genelde. Ya da göze çarpmayacak bir renkte giyiniyorlar. Benim kıyafetlerin durumu ortada. Baksanıza bununla girdiğimi düşünün. O yüzden şimdi Bağdat'ı gezeceğiz. Renkli kıyafetlerimi giyeyim, siyahları çıkartayım. Artık Erbey'in yürüyüşüne başladığım zaman siyah giymeye devam edeceğim. Şimdi burada hurmanın yanında ayran içiyorlar. Hurmanın mizacı sıcak, ayranın ise soğuk. Dengelemesi için olabilir. Bu hurmalara da rotap diyorlar. Bu yeni oluşmuş hurmalara. Çok fazla hurma çeşidi var. Bu da bir tanesi. Şimdi hurmanın tadına bakalım. Güzel. Ben hurma severim. Süt ürünleri fazla tüketmemem gerekiyor. Ama çünkü benim yüzüm şişiyor. Şunun bir tadına bakacağım. Ekşi ayran. Bu şey de olabilir. Hurma çok tatlı ya. Ayranda ekşi olunca kessin diye de olabilir diye düşünüyorum. Çünkü İran'da böyle bir tatlı vardı. Tatlı çok tatlı olduğu için yanında ekşi ayran veriyorlardı. Tatlılığını kessin daha fazla yiyin diye. Aslında daha zararlı oluyor ama böyle bir şey vardı. Saat 3. Şimdi gezmeye dışarı çıkıyoruz. Şu yüzüme vuran sıcağı bir hissetseniz var ya, öyle böyle değil. Ama şöyle bir durum var. Yani normal şartlarda böyle dışarıda gezemeyeceğimiz için şimdi AVM'ye gidiyoruz. Böyle kaynar su yüzüme çarpıyormuş gibi hissediyorum. Selamünaleyküm. Evet. Arabaya bindik. Klima var.
Irak'taki en lüks Amasya yazıyor. Türkler mi yaptırıyor rezidansları? Yaptılar. Hem içinde çok Türk lokantası var. 4 tane falan pide yapıyorlar. Anladım. Falan. Irak'ın en lüks rezidanslarıymış onlar. AVM var. Ne o? Ha, gideceğimiz yer mi? Bu AVM'ye geldik şimdi. Sizde de mi taarruf var? Ha? Sizde de mi taarruf var? Evet. Sanki aranızda bir taarruf geçti gibi gördüm. Hayır, senin için almıyor diyor. Tamam işte taarruf yapıyor. Evet. Ama sen vermen lazım değil mi ama? Evet, vereceğim. Yok ama normalde taarruf değil mi? Ama vermen de lazım. Var sizde de taarruf. Hiç. Öğrendik. Bunu önceden de fark etmiştim. Onlarda da taarruf var. Almıyorlar. Almak istemiyorlar. Şimdi kontrolden geçtim. Kadınların yeri ayrıydı. Bağdat Mall'a geldik. Böyle size buradaki alışveriş merkezlerini de göstermiş olurum. Ama burada... Bu en büyük AVM mi? Hayır, büyük 2 ay sonra açıyorlar. Açıyorlar. Şimdi seni de tanıyalım. Tamam. Evet. Ahmet, Iraklı. Ben Ahmet, askeri hemşeriyim. Yani Türkçeyi nereden öğrendin? Türkçe biliyor. Samsun'da yaşadım bir sonrası. Oraya öğrendim. Orada mı öğrendin? Evet. Kendin, kendi çabanla. Yani evet kendime yani hiç ders falan almadım. Ahmet'le daha önce tanışmıştık. Türkiye'de görüşmüştük. Bugünlerde de sağ olsun bana yardımcı oluyor, beni gezdiriyor. Şimdi insanlar sabaha kadar dışarıda. Tabii şu an aşırı sıcak olduğu için insanlar Şimdi çıkmıyorlar yani. çıkmıyorlar. 3 saat falan önce yani akşam gelince çıkıyorlar. İdari işlerde ama gidiyorlar. Yani Esnaflar genelde gece açık diye düşünüyorum. doğru. Şimdi sıcaklık için çıkmıyorlar. Sadece yani kimse yani bir kişiler çalışıyorlar falan ya. Evet. Sadece onlar çıkıyorlar. Şimdi dün gece biz dışarıdaydık. İnsanlar dışarıdaydı. Sen bana dedin ki önceden insanlar böyle dışarı çıkamıyordu. 9'dan sonra artık evlere geçmesi gerekiyordu demiştin. Sebebi ise anlık olan patlamalar. Güvenlik durumu. Evet, Eskiden- savaştaydı çünkü Tabii. Irak. Eskiden yani 8 sene önce saat 9'da Iraklı eve dönüyorlar ve bombalar falan korkuyorlar ama şimdi çok şükür 8 sene öncesi hiçbir şey olmadı. Bombası falan yoktu. Çok şükür. Yani durumlar gördün sen. Güvenlik çok iyi. Yani sadece bir şey diyoruz. Çok şükür yani. Bir şey yok. Mavi var. LC var. Kiki de karşıda. Burada da filo var. Burası yemek katı. İnsanlar yemek yiyor. Aslında çok da büyük değil bu AVM. Bu şekilde. Şimdi Irak'la alakalı küçük bir bilgi ekleyeyim. Irak'ta şeriat yok arkadaşlar. Şimdi kadınlarda birçok kadın başörtülü olduğu için ülkede şeriat olduğu düşünülüyor. Ama yok. Şimdi Necef, Kerbela baktığımızda da insanlar hep çarşaflı. Yani onun sebebi oraların biraz daha manevi yerler olmasıyla alakalı. Yoksa ülkede öyle bir kanun yok. Tamam. Hep kafeler var. Evet, burada kafeler var. Sonra Tamam. Bir gezelim. Burada güzel kafeler var. Böyle bir kafeye oturacağız. Kahve içtik, biraz burada oturduk. Şimdi kalkacağız. Başka bir AVM'ye gideceğiz. Yani burada şu an AVM geziyoruz. Gece gideceğimiz yerlere gidebiliyoruz ama gerçekten inanılmaz sıcak. Böyle sanki yüzüme böyle sıcak tavayı yapıştırmışlar gibi hissettim. O kadar sıcak. Şimdi ülkede şeriat yok dedim ama tuvaletlerin yolu bile ayrı. Tuvaletlerin olduğu yere gittim. Diyorlar ki burası sadece erkeklere ait. Kadınlarınki karşıda. Evet, saat 5. Hava 47 derece. Hissedilen 60. İnanılmaz sıcaklık bu saatte. Düşünsenize. Şimdi başka bir yere geçiyoruz. Biraz yürüyeceğiz. Allah'tan nem yok. Nem olsa var ya, nefes alınmaz. Hele şu an Basra'yı düşünün. Basra'da bir de nem var.
Evet, Basra'ya da gideceğiz. Çok net var orada. Artık olacak gibi değil. Minibüse bindik. Gözlük gözümde eriyecek sandım. O derece. Evet, indik. Hadi geçelim. Geçelim. Burası Bağdat'ın ilk AVM'siymiş. En eskisi bu. Bu AVM daha kalabalık. Diğer gittiğimizde az insan vardı. Bunda bayağı insan var. Geleneksel kıyafet yok değil mi burada? Evet. Farklı başörtüleri var. Hayır. Şöyle başörtüleri çok büyük. İpek bunlar. Burada avalar var. Iraklılar da yemek yemeyi seviyor maşallah. Yemek bölümü öyle kalabalık ki size anlatamam. Oturmaya yer bulmak zor o derece. Bak, kadınların yoğun olduğu bir yer. Şimdi bir yerde çay içeceğiz. 2 saat sonra Türk arkadaşlarla buluşacağız. Onların yanındayken çekim yapar mıyım bilmiyorum. Çünkü çekim yapmamı isterler mi istemezler mi o konuda fikrim yok. Ama burada öğretmen arkadaşlar var. Onlarla buluşacağız. Saatin dolmasını bekliyorum. Olsa mı o? Olur o. Çok şükür içine şeker katmamışlar. Böyle bir yere, restorana geldik. Bayağı elit bir yer. Burası Suriye restoranıymış. Böyle bir mekan. Ben kibbe sipariş verdim. Şimdi biraz kuru. Sanki fırınlanmış gibi. Şimdi tadına bakacağım. Bakalım. Buradan aldım. Buradan da Ali. Alırım. Geç kalacağız. Çok güzel. Tam da hiçbir şey getirmeseydi Ama dışı kuru. Zaten ben bir sıra yedim. Lezzeti çok güzel. Yani dışı bu kadar kuru olmasa daha iyi olurdu ama herkesten birer bu parça fırınlanmış gibi. Öyle düşünüyorum. Evet. Şimdi çay geldi. Çayın tadına baktım. Çayda hel var. Yani kakule. Bir de şöyle tatlılar var. Şurada kuluçe var. Lokma tatlısı var. Buranın baklavalarından var. Bir de meyve var. Irak'ta da daha önce de göstermiştim. Sofrada meyve oluyor. Tabi burada daha sonra geldi ama daha önceki gittiğim Iraklıların evlerinde yemeğin yanında meyve de oluyordu. Evet, ben de artık Iraklıların hayat tarzına alıştım. Dün gece çok geç saatte eve geldim. 11'e kadar uyudum. Normalde geç de yatsam aslında erken kalkarım ama bu sefer biraz uyuyayım dedim. Şu an saat 5'e geliyor. Bugün dışarı çıkmadım. Yani 5'ten sonra çıkayım dedim. Şimdi yemek yiyeceğiz. Yemekte ne var size onu göstereceğim. Pilav var. Bunun içindeki sarı olan safran mı? Zaferan. Bu safranmış. Dolma var burada. Dolma büyük bir coğrafyaya hitap eden bir yiyecek diyelim. Burada patlıcan, biber, yaprak dolması görebilirsiniz. Şimdi sofrada kadınlar var. Kadınları çekemiyorum. O yüzden sadece kendimi çekiyorum. Dolmanın tadına bakacağım. Tadı güzel, acılı. Bizim dolmaların tadından biraz daha farklı ama acısı bol. Bir de pilavın tadına bakalım. Bu sarı olan aslında safran değil. Yalancı safran diye geçen aspir. Bunu birçok yerde böyle bu şekilde kullanıyorlar safran diye ama safran değil. Artık bu fan sıcak üflüyor. Saç kurutma makinesinin
çok aşırı sıcak üflediğini düşünün. Öyle bir şey. Su kullanımı da yani kaldığım yerde su deposu var. Oradan su kullanılıyor. Geldim. Tuvalette düşünün su kaynar. Dışarısı o kadar sıcak ki, sıcak olduğu için dışarıdan böyle su ısınıyor. Kullandığımız su da kaynar. Böyle elimi değdirdiğim an yanıyor. O derece sıcak. Şimdi Hasan'ın kardeşiyle Ebu Hanife'nin türbesine gideceğiz. Ben vereyim $100. Şimdi orada mı? Hasan'ın kardeşi. Adın ne? Abi. Ebik. Kaç yaşındasın? Arapça söyle. 22. Sen de Türkiye'de bir yıl yaşadın mı? Yaşadın mı? Türkiye'de yaşayan Iraklılardan ailesi. Yani kızlar da böyle birkaç kelime de olsa iletişim kurabiliyordu benimle. Tabii onları gösteremiyorum. Ben daha yeni para bozdurabiliyorum. Burada arkadaşa verdim $100, bana bozacak şimdi. $100 kaç dinar? $140. 148. Yani $140.000. 148.000 dinar. Evet. Bak internete göre daha iyiymiş. Evet. Şimdi minibüse biniyoruz. Minibüse gideceğiz. Kaç derece hava bakalım hemen. Şu an saat 5'i 13 geçiyor. 45 derece. Evet, indik. Bura değil mi? İndik, gidiyoruz şimdi. Şimdi biz indiğimiz yerden başka bir minibüse binip Ebu Hanife türbesine gideceğiz. Ebu Hanife Kazmiye'de mi? Abu Hanife Kazmiye. Aa, 500 نص ني İranlılar da biniyor şimdi. Kazmiye'de de 2 tane Şia imamı var. Ebu Hanife'nin türbesi Kadimiye bölgesindeymiş. Şu an orası yani tamamen siyah giyinilen bir yer. Çünkü 2 tane imamın türbesi var ve ziyaretçiler şu an oraya gidiyorlar. Yani ben o bölge için şu an fazla renkliyim. Yani Ebu Hanife'nin türbesinin o bölgede olduğunu bilseydim siyah giyinirdim. Biraz fazla dikkat çekeceğim. Çarşaf kiralayabilirsem o bölgede kiralarım. Evet, indik. Şimdi Ebu Hanife'nin izin mevzusuna bakacağız şimdi. بالحرم داخل الحرم لا Aha, تصور tamam. تمام حبيبي Şimdi ben kadınlar yerinden giriş yaparken telefonumu ve kameramı aldılar. Herkesin öyle alıyorlar. Sonra Hasan'ın kardeşi dedi ki bekle izin alalım. Aldı. Dışarıyı çekebilirsiniz ama içeriden çekim yapmak yasak dedi. Önce bir su içelim şuradan. Yanıyorum. Suyu kapatın. Sular niye açık? Ebu Hanife 4 büyük mezhepten biri olan Hanefi mezhebinin kurucusudur. Dönemine aykırı, sisteme baş kaldıran bir yapısı vardı. Gençliğinde
kumaş ticaretiyle uğraşıyordu ve kazandığı parayla da ilim eğitimi alıyordu. Kendisi eğitim verdiği zamanlarda, ders verdiği dönemlerde öğrencileri rahatlıkla sorular sorup eleştiri yapabiliyorlardı. Böyle bir kişiliği vardı ama maalesef böyle olan insanları kimse sevmez ve döneminde de bu yüzden sevilmiyor. Dönemin halifesi hapse atıyor ve sonrasında zehirlenerek öldürüldüğü rivayet ediliyor ve aynı şekilde başka bir rivayete göre ise mezarından kemikleri çıkartılıp köpek kemiği konuluyor. Böyle bir hüzünlü hikayesi var. Ebu Hanife düşmanına bile adaletli davranan birisiydi. Çok yüzeysel de olsa onun hakkında size bilgi aktarmak istedim. Maalesef içeriden çekim yapamayacağım. Şimdi ben burada şu an çekim yaparken de askerler oradan yasak falan diyor herhalde. Bir şeyler diyor. Arkadaş konuşmaya gitti. Bakalım. Yani çektik bir şeyler ama tabii içeriden çekemeyeceğim. Şükran. Şimdi Mutanabbi Caddesi'ne doğru gidiyoruz. Bu Harun Reşit Caddesi'ni kapatmışlar. Arkada polis arabası duruyor. Araçlar giremiyor. Şimdi Mutanabbi Caddesi'nde Şevender Çay Evi var. Ben orayı çok beğeniyorum. Şevender Kafe olarak geçiyor da aslında kahvehane diyebiliriz. Öyle bir yer. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Şey değişti. Ne değişti? Şimdi akşam açıyorlar. Eski defa sadece sabah da açıyorlar, hatırlıyorsun. Yaz dönemi olduğu için mi? Erbeğin dönemi olduğu... Hayır, bu yeni bir şey oldu. Hani makan yeniler mı? Bakıyorsun. Ben buraya akşam gelmemiştim. Mutanabbi Caddesi'ne girerken polis kontrolünden geçtik. Öyle girdik. Şimdi caddede yürüyoruz. Şevender Kafe'ye doğru gidiyoruz. 2 sene önceki akşamlar çıkmıyorlar. Şimdi açıklıyorlar, görüyorsun. Bakın etrafı nasıl çok güzel oldu. 2 sene önceye kadar akşam burayı açmıyorlarmış. Şimdi artık açıyorlarmış. Ama şimdi bir şey oldu. Yani sadece etrafına yemek satıyorlar falan. Eski zamanda öyle bir şey yok. Sadece kitap için geliyorlar. Okumak için falan geliyorlar. Şimdi de kitap tabii ki de satıyorlar. Vardı. Var Satıyorlar. ama şimdi yemek de veriyorlar. Şimdi buraya insanlar geliyor, yoruluyor. Yemek Gezmeye için. Tamam, yemek de yemesi lazım sonuçta. Yemeksiz olur mu hiç? Hiç tabii ki. Şimdi gündüz tamamen kitap dolu oluyor buralar. Şu an tabii birkaç tane kitapçı açık ama buranın asıl açılış sebebi kitap. Buraya da ne zaman gelsem çekim var. Tabii ki. Hep çekim var. Hem orta sıcak için Aha. geliyorlar. Şabender ol. Şevender hemen karşıda. Nereye oturalım? Şuraya oturalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Beni hatırladınız mı? Evet, nasılsın? Nasılsınız? İyi Allah. misiniz? Allah şükür. Ne var ne yok? Allah şükür. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sağ Çok olun. zaman geçti bak. Kaç sene? 4 sene mi? 2 yıl oldu. Oo. 2 yıl önce gelmiştim. وانت ابو المعمي والله العظيم ما شرب والله والله جيد تفضل. Biz Efendim? geçen sene de geldik, siz yoktunuz. Evet. Nasıl ya? Biz 2 yıl önce gelmiştik, sizi görmüştük, tanışmıştık. Evet. Geçen sene tekrar geldik, siz yoktunuz. Ne zaman? Pardon, ondan birkaç ay sonra sanırım. Erbeğin değildi. Ha bak. Siz yoktunuz. Bak ben zaten ben akşam da geliyorum. Böyle. Artık akşam geliyorsunuz. Aynen böyle. Nasılsın? İyiyim, siz? Allah şükür. Ben Şükür. gittim bak bu şey Türkiye'de. Artık buradasınız. Evet. Benim aile orada yaşıyor. Hala yaşıyor.
Çekiyor. kahve sahibi. Babanız. Evet aynen Aha. biliyor musun? Onunla da tanışmıştık, konuşmaya çalıştık. Evet. Hatta sizi ona sormuştuk bir. Aynen. Otur burada şey çek. Tamam. واحد شاي بس خفيف. لا شو اخف من هيك الشاي اذا ما صار زحمه وحامض واحد يعني عايش الوقت. Şimdi Iraklılar çayı çok demli içiyor. Arkadaş bana açık söyledi. Tabii şaşırıyorlar açık isteyince. Onların açık çayı yine acı bize. Bir de şekerli geliyor çay. Bunu artık biliyorsunuz. O kadar çok söyledim ki. Ay, çok sıcak. Şimdi kuru limon çayı. Şimdi kuru limon çayı söyledim. Tadına bakacağım. Çok ekşi. Acı. Ama güzel. Burada bu şekilde farklı çaylar içiyorlar. Bu da kuru limon çayı. Şu Irak'ın eski bayrağıymış. Şu anki bayrak şu. Allahu Ekber yazıyor. Iraklı bayrak. Aha. Bak Bu eski Iraklı bayrak. eski evet biliyor musun? Aha. Şimdi öğrendim. Kiral. Kiraz zamanı. Evet, sen anlattın. Evet. Sağ olun. Hoşça kalın. Evet, size bu videoda Irak'a girişimi, Irak'a girerken yaşadığım sorunları ve Irak'ta yani Bağdat'ta gittiğim birkaç yeri burada size gösterdim. Bu videomu burada bitireceğim. İnşallah beğenmişsinizdir. Irak gezim devam edecek. Erbey'in yürüyüşü olacak. Gidebilirsem Musul'a da gideceğim. Çok gitmek istiyorum. Bakalım. Gidersem zaten size de çekimlerini yapar gösteririm. Şimdi bu videomu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.